Antik Roma. Görkemli yapıları, kudretli lejyonları ve imparatorlarının arkasında çoğu zaman görünmeyen, fakat o büyük düzeni ayakta tutan başka bir güç vardı. Köleler. Onlar, Roma'nın ihtişamlı saraylarını inşa eden ellerdi. Kimi zaman bir gladyatör olarak arenada dövüştüler. Kimi zaman zengin bir senatörün uşağı oldular. Kimi zaman da düşünce dünyasını şekillendiren bir filozofun öğretmeniydiler. Ama Roma'da köle olmak, yalnızca çalışmak anlamına gelmiyordu. Bu, aynı zamanda insan yerine konulmamak, bir eşya gibi alınıp satılmak, umutla korku arasında yaşamak demekti. Peki bu insanlar kimlerdi? Nereden geldiler? Günlük yaşamları nasıldı? Hakları var mıydı, yoksa tamamen efendilerinin merhametine mi kalmışlardı? İşte şimdi, tarihin tozlu raflarında gözden kaçan o yüzleri ortaya çıkaracağız. Çünkü bir uygarlığı anlamanın en doğru yolu yalnızca kazananlara değil, susturulanlara, unutulanlara da kulak vermekten geçer. Kölelik, insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak yalnızca Roma'ya özgü bir kurum değildi. Sümerlerden Antik Mısır'a, Yunan şehir devletlerinden Pers İmparatorluğu'na kadar pek çok medeniyet köle emeğini farklı biçimlerde kullanmıştı. Ancak Roma bu sistemi bir toplumsal yapıya, hatta bir ekonomik modele dönüştüren ilk uygarlıklardan biri oldu. Diğer medeniyetlerde kölelik daha çok belirli alanlarla sınırlıyken, Roma'da bu düzen hayatın her alanına nüfuz etti. Roma toplumu köle emeğini sadece tarımda ya da savaş ganimeti olarak değil, gündelik hayatın bir parçası, bir statü göstergesi, bir ekonomik sermaye olarak benimsedi. Roma'nın büyümesiyle birlikte köle sayısı da arttı. Ve bu artış öylesine sistematik hale geldi ki neredeyse her sosyal sınıf, gücü yettiğince köle sahibi olmayı normal bir durum olarak görmeye başladı. Roma'nın kendilerince en büyük başarısı ise, köleliği bir sistem haline getirmiş olmasıydı. Yani bu düzen yalnızca bireylerin uyguladığı bir alışkanlık değil, devletin himayesinde sürdürülen bir kurum halini aldı. Milattan önce 509'da krallığın yıkılmasıyla kurulan Roma Cumhuriyeti, başlarda görece daha sade bir toplumsal yapıya sahipti. Erken Cumhuriyet döneminde kölelik, henüz Roma'nın her alanına yayılmış bir düzen değildi. O dönemde köleler daha çok ev içi hizmetlerde ve zengin ailelerin mal varlıkları arasında yer alan yardımcı figürler olarak görev alırlardı. Henüz savaşlarla genişleyen büyük topraklarla beraber, yüz binlerce kölenin tarımda çalıştığı latifundiyumlar ortaya çıkmamıştı. Ancak bu dönemde bile, kölelik sosyal sınıflar arasındaki uçurumu derinleştiren önemli bir etken halindeydi. Özellikle patriciler, yani Roma aristokrasisi, köleleri hem emek gücü hem de statü sembolü olarak kullanmaya başlamıştı. Bir patricinin kaç kölesi olduğu, onun toplumdaki yerini belirleyen unsurlardan biri olarak görülüyordu. Cumhuriyet ilerledikçe ve Roma dışı açıldıkça kölelik artık sadece bir ayrıcalık değil, imparatorluğun büyümesinde vazgeçilmez bir araç haline geldi. Özellikle Kartaca Savaşları sonrası Akdeniz'in batısında kurulan Roma egemenliği köle ticaretinin patlama noktasına ulaşmasına neden oldu. Milattan önce 2. yüzyılda İtalya'ya her yıl 10 binlerce köle taşınıyordu. Köleler artık sadece zenginlerin değil, orta sınıf Roma vatandaşlarının da ulaşabileceği bir mal haline gelmişti. Ve bu durum Roma toplumunun tüm yapısını değiştirdi. Ücretsiz emeğe dayalı bu sistem küçük çiftçilerin iflas etmesine, kentlerde işsiz yığınların oluşmasına ve nihayetinde büyük sosyal krizlerin doğmasına zemin hazırladı. Roma'da köle olmanın birden fazla yolu vardı. En yaygın olanı savaş esiri olarak ele geçirilmekti. Savaşta sağ kalan düşman askerleri zincire vurularak Roma'ya getirilir. Gladyatör okullarına satılır ya da ağır işlerde kullanılırdı. Roma için savaş sadece bir fetih değil, aynı zamanda bir insan ticaretiydi. Bu sistem öylesine iyi işliyordu ki bazı generaller zafer kazandıklarında ganimetlerden çok, getirdikleri köle sayısıyla övünürlerdi. Bununla birlikte borcunu ödeyemeyen Roma vatandaşları da zaman zaman köleliğe mahkum edilebiliyordu. Bu uygulamaya nexum deniyordu ve kişiyi kendi yurttaşlık haklarından alıkoyarak onu bir borç kölesi haline getiriyordu. Aynı şekilde ağır suç işleyen vatandaşlar da ceza olarak kamuya ya da bireylere köle olarak verilebiliyordu. Yani Roma'da kölelik yalnızca dışarıdan gelenlerin başına gelen bir şey değildi. Zaman zaman bir Romalı da kendi topraklarında köle zincirlerini boynunda hissedebilirdi. Roma İmparatorluğu'nun devasa toprakları ve hızlı büyüyen şehirleri ucuz ve sürekli bir iş gücüne ihtiyaç duyuyordu. Bu ihtiyacın temel kaynağı ise kölelerdi. Tarımda sağban süren eller, üzüm bağı toplayan kollar, zeytin öğüten bedenler genellikle zincirlenmiş insanlara aitti. Köle emeği Roma kırsalının temelini oluşturuyordu. Ancak köleler yalnızca tarlalarda değil, madenlerde de ölümle iç içe çalıştırılıyorlardı. Gümüş, altın, demir ve tuz madenlerinde kölelerin ömrü çoğu zaman birkaç yılı bile bulmazdı. Zehirli gazlar, çökmeler ve ağır çalışma koşulları yüzünden madene giren bir kölenin geri dönme ihtimali oldukça düşüktü. İnşaatta da aynı durum hakimdi. O görkemli tapınaklar, su kemerleri ve yollar insan emeğiyle değil, köle bedenleriyle yükseldi. Roma mimarisi aslında bir nevi kölelerin anıtsal mezarıydı. Ev hizmetlerinde ise durum daha karmaşıktı. Bazı ev köleleri dışarıdan daha iyi şartlara sahipmiş gibi görünse de, bu sadece göreceli bir rahatlıktı. Efendisinin isteklerine göre şekillenen ve sürekli gözetim altında yaşayan bu insanlar, görünmeyen bir kafesin içinde yaşıyorlardı. Cumhuriyetin son yüzyıllarından itibaren,
Roma'da tarım sistemi köklü bir dönüşüm geçirdi. Küçük toprak sahipleri borçlarını ödeyemedikleri için topraklarını zengin senatörlere satmak zorunda kaldı. Bu süreç latifundium adı verilen büyük tarım mülklerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Latifundiumlar adeta birer tarım fabrikası gibi işliyordu ve bu devasa arazilerde çalışan binlerce köle, Roma zenginliğinin gerçek kaynağını oluşturuyordu. Bu sistem sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal sonuçlar da doğurdu. Kırsaldaki küçük çiftçilerin yoksullaşmasıyla birlikte, şehirlerde işsiz ve yoksul bir sınıf doğmaya başladı. Roma'nın ekmek ve sirk politikaları, bu kitleleri sakin tutma amacını güdüyordu. Latifundium sahipleri ise, köle emeği sayesinde büyüdükçe büyüdü ve devletin en etkili figürleri haline geldiler. Roma kentleri sadece politik güç merkezleri değil, aynı zamanda ekonomik dinamizmin de merkezleriydi. Ve bu şehir ekonomisinin kalbi yine kölelerdi. Marangozhanelerde çalışan ustalar, fırınlarda ekmek pişiren eller, hamamlarda hizmet eden gençler, yazıhanelerde hesap tutan katipler. Tüm bu mesleklerde köleler aktif olarak kullanılıyordu. Bazıları özel yetenekleri nedeniyle yüksek ücretlerle kiralanır. Hatta efendilerine gelir kaynağı olurdu. Roma'daki zanaat atölyeleri genellikle kölelere emanet edilmişti. Köle sadece bir iş gücü değil, aynı zamanda bir yatırım aracıydı. Eğitilmiş bir köle bir zanaatçının yerini tutabilir, ticari değer yaratabilirdi. Bu nedenle bazı efendiler kölelerini eğitmeye, hatta onlara iş öğretmeye büyük önem verirdi. Fakat bu tür imkanlar, köleliğin özünü değiştirmiyordu. Onların bilgiye ya da beceriye sahip olmaları özgürlük anlamına gelmiyor. Yalnızca daha kazançlı köleler haline geliyorlardı. Şehirlerde kurulan köle pazarları ise, canlı hayvan pazarları gibi işliyordu. Satıcılar, köleleri yaşlarına, fiziksel durumlarına, becerilerine ve kökenlerine göre sınıflandırırdı. Eğitimli bir Yunan kölesi astronomi, felsefe ya da tıp bilgisiyle öne çıkarken, genç ve güçlü bir Trakyalı savaş esiri ise, gladyatör olarak satılmak üzere değer kazanırdı. Kölelerin fiyatları da bu özelliklere göre değişirdi. Bir çocuk köle birkaç yüz dinara alıcı bulurken, yetenekli bir doktor ya da eğitimli bir öğretmen köle için binlerce dinar ödenebilirdi. Bu durum köleliğin bir pazar ekonomisi oluşturduğunu gösteriyor. İnsanların alınıp satıldığı bu sistem Roma toplumunun vicdanını yitirdiği bir ayna gibiydi. Çünkü insanlar yeteneklerine göre etiketlenen, pazarlarda sergilenen ve en yüksek teklifi verene satılan mallar haline gelmişti. Roma kırsalında köle olmak, çoğu zaman yavaş bir ölüme mahkum edilmekti. Büyük tarım çiftlikleri olan latifundumlarda çalışan köleler, sabah gün doğmadan işe başlar. Akşam hava kararıncaya dek neredeyse hiç durmadan çalışırlardı. Zeytinlikler, buğday tarlaları, üzüm bağları ya da hayvancılıkla uğraşılan alanlarda görev alırlardı. Bu kölelerin çoğu zincirliydi. Kaçmamaları için ayaklarına ya da boyunlarına prangalar takılırdı. Beslenmeleri çok zayıftı. Çoğunlukla bayat ekmek, arpa lapası ve suyla yaşarlardı. Hastalık, yetersiz beslenme ve kötü hava koşulları onları hızla tüketirdi. Barınma koşulları ise çoğu zaman yer altına kazılmış, basit kulübeler ya da taş depolardı. Efendileriyle yüz yüze gelmeleri nadirdi. Çünkü genellikle onların başında bir köle yöneticisi bulunurdu. Bu kölelerin tek çıkışı ya kaçmak ya da umut bile verilmeyen bir özgürlüğü arzulamaktı. Fakat kırsalda kaçmak çoğu zaman yakalanmaktan ve işkenceden başka bir anlam taşımazdı. Roma şehirlerinde yaşayan köleler, kırsaldaki kaderdaşlarına göre görece daha rahat bir hayata sahip olabilirlerdi. Özellikle zengin senatörlerin, tüccarların ve varlıklı ailelerin evinde çalışan ev köleleri, hizmetçilik, aşçılık, çocuk bakıcılığı ya da özel yardımcı olarak görev yaparlardı. Bu köleler bazen efendilerinin güvenini kazanır. Hatta evin bir parçası haline gelebilirdi. Ancak bu durum onların özgür olduğu anlamına gelmezdi. Her sabah efendisinin gözüne girmek, her hata ihtimaline karşı diken üstünde yaşamak zorundaydılar. Roma'nın sürekli genişleyen sınırları, beraberinde farklı coğrafyalardan gelen binlerce köleyi getiriyordu. Trakya'dan, Galya'dan, Afrika'dan, Doğu Akdeniz'den. Her bir köle, kendi kültürel farklılıklarıyla Roma'ya geliyordu. Fakat Roma'nın bu farklılıklara tahammülü yoktu. Yabancı köleler kısa sürede Latince öğrenmeye zorlanır. Eski kimliklerini terk etmeye mecbur bırakılırdı. Kimi zaman isimleri bile değiştirilir. Roma mitolojisine uygun isimler verilirdi. Yabancı kölelerin uyum sağlayamaması onları daha kolay cezalandırılabilir hale getirirdi. Roma, bir makine gibi işliyordu ve makineye ayak uyduramayanlar acımasızca eziliyordu. Bir kişinin kim olduğunu değil, neye hizmet ettiğini önemseyen bir uygarlıkta aidiyet değil itaat esastı. Roma'daki köle sistemi yalnızca emek sömürüsüne değil, aynı zamanda şiddete dayalı bir korku düzenine dayanıyordu. Efendiler, kölelerini istedikleri şekilde cezalandırma hakkına sahipti. Ve bu cezaların sınırı yoktu. Kırbaçlama, aç bırakma, zincire vurma, işkence. Hatta bazı durumlarda köle en küçük bir hatada öldürülebilirdi ve bu durum yasalarca sorgulanmazdı. Köle bir mal sayıldığı için, onu kırmak bir testi kırmak kadar önemsizdi. Bazı büyük evlerde ceza uygulamaları için özel hücreler inşa edilmişti. Bu hücrelerde köleler zincire bağlı şekilde tutulur. Karanlıkta ve açlık içinde günlerce cezalandırılırlardı.
Bu cezalar sadece suç işleyenleri değil, diğer köleleri de sindirmek için uygulanırdı. Çünkü Roma'da asıl amaç, köleye yalnızca çalışmayı değil, korkmayı da öğretmekti. İtaat, fiziksel değil psikolojik bir zincirdi. Ve Roma bu zinciri ustalıkla dövüyordu. Tarih M.Ö. 73 yılını gösterdiğinde ise, Roma İmparatorluğu beklenmedik bir tehditle karşılaştı. Bu tehdit ne bir yabancı kraldan ne de doğudan gelen istilacı bir ordudan gelmişti. Zincirlerinden kurtulan bir gladyatör olan Spartaküs liderliğinde, bir gladyatör okulundan kaçan 70 küsur köle, kısa sürede Roma'nın belki de en büyük iç tehditlerinden birine dönüştü. Başta sadece özgürlük arayan küçük bir grupken, kısa sürede binlerce köle bu isyana katıldı. Spartaküs sıradan biri değildi. Trakya kökenli eski bir askerdi ve savaş taktiklerine hakimdi. Bu bilgi birikimiyle Roma lejyonlarına karşı defalarca zafer kazandı. Ordusu kısa sürede 70.000 kişiyi aştı. Sadece köleler değil, efendilerinden kaçan çobanlar, işsiz halk ve özgürleşmek isteyen taşralılar da ona katıldı. İsyan 3 yıl boyunca sürdü. Roma, bu halk ordusunu küçümsedi ve başta yetersiz müdahalelerde bulundu. Ancak Spartaküs her defasında Roma birliklerini bozguna uğrattı. Sonunda görev Marcus Crassus'a verildi. Zenginliğiyle bilinen Crassus, isyanı sonlandırmak için acımasız yöntemlere başvurdu. İsyancıların yollarını tuzaklarla kesti, kaçış yollarını kapattı ve sonunda Spartaküs'ün ordusunu yok etti. Spartaküs'ün sonu kesin olarak bilinmese de öldüğü düşünülür. Crassus, hayatta kalan 6.000 isyancı köleyi Roma'ya giden Apyan yolu boyunca çarmıha gerdirerek korkunun simgesine dönüştürdü. Roma, bir daha böyle bir tehdidin olmasına izin vermeyecekti. Spartaküs isyanı sonrası Roma, kölelik sistemini sürdürmek için bir dizi radikal önlem aldı. İlk olarak köle eğitim merkezleri ve gladyatör okulları daha sıkı denetim altına alındı. İkinci olarak kölelerin topluca çalıştırıldığı alanlarda, özellikle madenler ve tarım çiftliklerinde daha sert denetim politikaları uygulandı. Birlikte kalabalık halde çalışan köleler, potansiyel tehdit olarak görülmeye başlandı. Bu nedenle köle grupları parçalanarak farklı alanlara dağıtıldı. Ayrıca efendilere, köleleri arasında isyana dair en küçük bir belirti sezildiğinde, doğrudan yetkililere haber verme zorunluluğu getirildi. Devlet, aynı zamanda propaganda yoluyla da bu isyanların izlerini silmeye çalıştı. Spartaküs gibi isimler kahraman değil, vahşi barbarlar olarak resmedildi. Zira Roma'nın hafızasında zincirlerini kırmaya çalışan bir kölenin değil, zincirlerine sadık kalan bir kölenin yeri vardı. Ancak tarih, bu ezilenlerin sesini bugün hala yankılamaya devam ediyor.